Kore pirinç kremiyle capcanlı, bembeyaz, aydınlık, lekesiz, güzel bir cilde geçiyoruz. Olduğunuzdan daha genç görünmek istiyorsanız hadi bu güzel ürünleri birleştirin, şu harika kremi siz de deneyin. Hemen başlıyorum tarife. Aloe vera yapraklarından bir tane kesiyorum. Şöyle 2 parmak öteden kesiyorum kökten ki kendini tekrar iyileştirsin ve 1 bardak oda sıcaklığındaki suyun içerisine dik bir şekilde yerleştiriyorum. Neden? O sarı sıvıyı, fazla lateks üretimi çünkü cildimize zararlı olabilir, alerji yapabilir. Bunu akıtıyoruz. Bakın sapsarı bir su oldu. Şimdi tamam, jel kullanıma hazır hale geldi. Yaprağın önce dikenli o kenar kısımlarını çıkartıyorum ki içerisindeki o muhteşem jele ulaşabileyim. Ortadan ikiye açıyorum aloe verayı ve jeli çıkartıyorum. Dilerseniz hazır aloe vera jellerinden de güvendiğiniz markalardan birinden de faydalanabilirsiniz. Ama ben kesinlikle herkesin evinde aloe vera bitkisi olsun istiyorum. Bakın benim elimde yanıklar vardı. Orayı en hızlı doğal yöntemlerle düzeltmek, o yanık izlerini gidermek istiyorum. O yüzden aloe vera yapraklarından faydalanıyorum. Siz de mutlaka aloe vera bitkisini evinizde bulundurun. Kabukların içerisinde kalan jeli de ellerime, tüm yüzünüze, tüm vücudunuza sürebilirsiniz. Öğütücü, karıştırıcı, yoksa çatal, ne varsa bunu jel haline getireceğim. Diğer harika ürün işte bu. Pirinç. Sadece pirinçle bile capcanlı güzel bir cilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalı. Önce şöyle bir kirini atsın diye sudan geçiriyorum. Bana 2 yemek kaşığı pirinç yeterli olacak. Pirinç içerisindeki PABA maddesinden dolayı güneşe karşı koruyucu bir etkiye sahip. Gözenekleri temizliyor, cildi çok güzel yumuşatıyor, lekeleri tedavi ediyor. Cilde parlaklık veriyor, kırışıklıkları azaltıyor, cildi sıkılaştırıyor. Dolayısıyla çok daha sağlıklı, genç görünen güzel bir cilde geçebiliyoruz. Bu kadar basit bir malzemeyle bu kadar güzel etkiler varsa biz de deneyelim. 1 bardak yaklaşık 200 mililitre oda sıcaklığında suyu 2 yemek kaşığı pirincin üzerine döktüm. Şimdi bunu ateşe götürüyorum. Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pirinçler lapa kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Çünkü ben onu birazdan böyle öğüteceğim, özünü alacağım. Çok güzel bir krem yapacağım pirinçten. Çok güzel etkilere sahip bir krem hazırlayacağım. Şu anda çok sıcak. Ben bunu bir kenara aldım. O arada süzme işlemi için de ten çoraplar var ya, onun üst kısmını kestim, açtım. Birkaç parça elde ediyorum. Bunu hazırladım. O arada pirinç soğudu. Bunu öğütücümün, az önce aloe vera jelini eklediğim öğütücümün içerisine aktarıyorum. Bakın tamamen pişti. Lapa kıvamına geldi. Soğudu. Aloe vera jel ile birleşti. Tamam. Bu ikili de harika sonuçlar almanıza yeterli olacak ama biz tabii ki daha kuvvetli yapacağız. Az önce hazırladığımız o çorapla bir güzel süzelim. Tamamen o özünü elde edelim. Ben böyle ellerimle bir güzel sıkıyorum. Sadece aloe vera jel ve pirinçle çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. O çorabın içerisinde posa kaldı. Bakın pirincin posası. Bunu atalım mı? Hayır. Uygulamayı yapmadan önce bu kalan posayla cildinizi temizlerseniz inanılmaz etki artıyor. Sadece bu pirinç özüyle ellerinizi bir ovuşturun. Tek bir elinize yapın. Elinizin ne kadar beyazladığını gördüğünüzde evet, bu gerçekten çok etkili bir ürünmüş diyeceksiniz. Pirinç gerçekten cilt bakımında, temizliğinde, aydınlatmada, onarmada çok etkili. Bakın ellerimde ova ova sürdüm. 10 dakika beklettim. Uygulamayı yaptığım elim bembeyaz oldu. Çok hızlı sonuç veren bir tarif çünkü pirinç. Şimdi daha güzel yapalım tarifimizi. Susam yağı. Özellikle cildiniz kuruysa susam yağı çok etkili olacak arkadaşlar. Cildi çok güzel sıkılaştırıyor. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde cildi temizliyor. Toksinlerden arındırıyor ve çok güzel besliyor. Sivilce oluşumunu da önceden önlüyor arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Susam yağı ben çok seviyorum. Diğer ürün gliserin. Bu da cildi çok güzel nemlendiriyor. Dolayısıyla ince çizgi oluşumunu, çatlakları, cilt kuruluğunu çok güzel gideriyor. Cildin neme doymasını sağlıyor. O mat görüntü gidince de cildiniz çok daha aydınlık oluyor. Diğer ürün jojoba yağı. Bu da cildi çok güzel nemlendiriyor. Özellikle egzama gibi bir cilt probleminiz varsa, akne varsa bunlara çok
etkili ve cilt çok güzel emiyor jojoba yağını. Yani cildi ne aşırı yağlandırıyor ne kurutuyor. Ben çok seviyorum. Son olarak bir de buna E vitamini ekleyelim ki güneşe maruz kaldığımızda oluşan cilt hasarlarını önlemiş olalım. Hücre yenilemesini sağlayarak cilt bariyerini güçlendirelim. Elastikiyet kazandıralım. Çok güzel cildimiz olsun. 15 damla E vitamininden kullandım. Dilerseniz o 2 tane tabletten de kullanabilirsiniz. Şimdi bitmiş bir cam krem kabının içerisine aktarım yapıyorum. Raf ömrü daha uzun olsun diye cam olanını tercih ediyorum ben. Bir tane hazırladık. Bir tane daha geldi. Bu da sevdiğiniz biriyle paylaşmanız için çok güzel bir hediye olacaktır. Sevdiklerinizle daha güzel olsun istiyorsanız ikinci kabı da onlara hediye edebilirsiniz. Ben verdiğim ölçülerle yaptığımda 2 tane krem kabını dolduracak şekilde pirinç aloe vera jel kreminden elde etmiş oldum. Bakın cilde uygular uygulamaz da çok güzel emiyor. Özellikle uygulamayı yaptıktan hemen sonra masaj yapın, yedirin. Dilerseniz bunu akşam sürün, sabaha kadar kalmasını sağlayın. Ama ben o kadar uzun süre bekletmek istemiyorum, cildimi geriyor, rahatsız oluyorum diyorsanız da 20-30 dakika sonra ellerinizden ve yüzünüzden çıkartabilirsiniz. Cildiniz hem böyle neme doymuş olacak hem aydınlanacak, lekelerin azaldığını göreceksiniz. Özellikle düzenli kullanımdan sonra cildinizde gözle görülür, dıştan fark edilir durumda olduğunu göreceksiniz. Tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz. Evet, göz altlarınız da dahil olacak şekilde boyun, dekolte, tüm yüzünüze uygulamayı yapın. Alında kırışıklıklar varsa, güneş lekeleri varsa oralara mutlaka sürün ve bol bol sürün. Birkaç kat halinde sürün. Cildiniz onu bir güzel emsin, aydınlansın. Ben çok seviyorum pirinç kremini. Daha önceden de paylaşmıştım ama bu sefer birkaç farklılıkla daha da etkili hale getirdim. Cildiniz özellikle kuruduğu dönemlerde bu ürünlerle pirinci birleştirirseniz kesinlikle çok güzel sonuçlar alacaksınız diye düşünüyorum. Ne sıklıkta yapalım? Haftada 2-3, yani bir gün uygulayın, bir gün durun. O verdiğim ölçüde bir krem kabını bitirin. Etkiyi görün. Bakın 20 dakika sonra böyle beyaz beyaz dökülmeler oluyor. Cildinizi böyle bir güzel geriyor. Mimik yapamıyorsunuz. Çok fazla konuşmayın, çok fazla hareket etmeyin bu kremi uyguladıktan sonra. 30 dakika bekletirseniz harika olacaktır. Sonrasında cildimizden çıkartıyoruz. Önce ılık, sonra soğuk suyla cildimizden çıkartıyoruz ve cildimiz şimdi çok daha aydınlık, anında beyazlatan, anında cilt görünümünü sağlıklı hale getiren çok güzel bir krem paylaştım. Buraya birkaç video daha ekliyorum. İzlemediyseniz lütfen onları da izleyin. Hobifan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Tarifi denerseniz sonuçları bizlerle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.